Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yapımı çok basit ve çok lezzetli bir börek tarifi hazırladım. Sadece 3 tane bezeden yapılan bu börek tarifime eminim sizler de bayılacaksınız. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Yoğurma kabına ilk olarak 2 su bardağı suyu koyuyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Tarifimizde maya kullanmıyoruz. Daha sonra içerisine 2 yemek kaşığı üzüm sirkesi ekliyorum. Elma sirkesi de kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum. Daha sonra 1 tatlı kaşığı dolusu tuz ekliyorum ve güzelce karıştırarak içerisindeki tuzu eritiyorum. En son unu ekleyerek yumuşak bir hamur hazırlayacağım. Tarifim için toplamda 4,5 su bardağı un kullanıyorum. Unun bir kısmını ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Hamur toparlandıktan sonra tezgaha alarak güzelce yoğuracağım. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Sizlerin kullandığı unun markası ve kalitesi farklılık gösterebilir. Sizler daha az ya da daha fazla un kullanabilirsiniz. O yüzden başlangıç olarak 4 su bardağı un ekleyin. Sonrasında kıvamına bakarak un ilavesi yapabilirsiniz. Hamuru yeteri kadar karıştırarak toparladım ve şimdi tezgaha biraz un serpiyorum. Hamuru tezgahta yaklaşık 3-4 dakika boyunca yoğuracağım. Güzelce yoğurduktan sonra dinlenmeye bırakacağım. Son olarak spatulayı da temizleyerek içerisinden çıkartıyorum. Hamurun güzelce yoğrulması çok önemli. Böylelikle hamuru açmak oldukça kolay olacak. Ve hazırladığınız hamur ne kadar yumuşak olursa açması o kadar kolay olacak. O yüzden kıvamını iyi ayarlayın lütfen. Hamuru iyice toparladıktan sonra yumruklayarak yoğurmaya devam ediyorum. Bu da çok etkili bir yoğurma yöntemi. Eminim sizler için de büyük kolaylık sağlayacaktır. Yeteri kadar yoğurduğum hamurum çok özlü ve kaliteli oldu. Şimdi yoğurma kabının içerisine alıyorum. Üzerini hava almayacak şekilde kapatarak yarım saat dinlendiriyorum. Hamuru yarım saat boyunca dinlendirdim. Hamur kartıyla şöyle bir toparladıktan sonra tezgaha çok az un serperek tezgaha alıyorum. Tezgaha aldıktan sonra çok kısa süre yoğuruyorum. Hamuru yuvarlak bir form verdikten sonra eşit olacak şekilde 3'e kesiyorum. Sizlere hemen şunu belirtmek istiyorum. Şayet çok büyük hamur açamam derseniz beze miktarını arttırabilirsiniz. Böylelikle hamurları çok büyük açmanıza gerek kalmayacaktır.
Bezeleri alırken eşit almaya özen gösterin lütfen. Kestikten sonra yuvarlayarak hazırlıyorum. Tüm bezelerimi hazırladım. Şimdi tepsiye bol miktarda un serperek bezeleri un serptiğim tepsiye alıyorum. Hamurların rahat bir şekilde açılması için tekrar dinlendireceğiz. Bezelerin üzerine de bir miktar un serptikten sonra temiz bir poşetin içerisine koyarak bir 15 dakika dinlendiriyorum. 15 dakikanın sonunda hamurlar artık açılmak için hazır olacak. Hamurlar yeteri kadar dinlendi. Bir tane bezemi tezgaha alıyorum. Kalanların üzerini yine poşetle kapatarak kenara koyuyorum ki üzerleri kabuk tutmasın. Bezelerimi açmak için un kullanıyorum. Altına üstüne bol miktarda un koyarak elimle biraz açıyorum. Daha sonra oklavayla olabildiğince ince ve büyük olacak şekilde açmaya devam ediyorum. Tabi dileyen merdane de kullanabilir. Oklava ile açacak olanlara birkaç tane püf nokta vermek istiyorum. İlk olarak hamurun ortasına değil kenarlarına bastırarak açmanız gerekiyor. Böylelikle her yeri eşit incelikte olacaktır. Ve de hamuru oklavaya sararken hep bir yönden sarın. Bu hamurun hem daha eşit açılmasına hem de yuvarlak açılmasına neden olacaktır. Tarifimin tüm detaylarını videomda sizler için paylaşıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Gördüğüm an o güzel yorumlarınıza hemen dönüş sağlayacağım. Zaten hamurun kıvamı hem çok yumuşak olduğu için hem de güzelce yoğurduğumuz için kolay bir şekilde açılıyor. 3 tane bezeyi açarak hazırlıyorum. Aralarını yağlamak için 200 gram tereyağı kullanıyorum. Eriterek hazırladım ve soğumasını bekledim. Lütfen sıcak sıcak kullanmayın. Aksi halde böreğinizde hamurlaşma olur. Şimdi açtığım bir tane hamuru tezgaha alıyorum ve erittiğim yağı her yerine gelecek şekilde ince bir tabaka halinde sürüyorum. Hiç kuru bir yer kalmaması gerekiyor. Böylelikle böreğiniz kat kat ve çıtır çıtır olacak. İlk yufkanın her yerini yağladıktan sonra açtığım ikinci yufkayı da üzerine kapatarak kenarlarını çekiştiriyorum ve eşitliyorum. Aynı şekilde ikinci hamurun üzerine de güzelce yağlıyorum. Tabii ben yağlamak için tereyağı kullandım. Dileyen margarin de kullanabilir. Son ve üçüncü yufkayı da üzerine kapatıyorum ve kenarlarını düzeltiyorum. Kalan yağı en üstteki hamurun üzerine süreceğiz ama onun öncesinde hamuru kenarlardan çekiştirerek biraz daha inceltiyorum. Açtığınız hamur ne kadar ince olursa ve sonrasında ne kadar hamuru inceltirseniz böreğiniz o kadar güzel olur. Hamuru yeteri kadar incelttikten sonra kalan yağı da üzerine sürüyorum. Daha sonra iç malzemesini koyarak rulo yapacağız. Daha fazla dinlendirme, bekletme aşaması yok. İç malzeme olarak 250 gram lor peyniri ve bir demet maydanoz kullanıyorum. Maydanozu ince ince doğrayıp içerisine ekleyerek güzelce karıştırıyorum. Tabi sizler istediğiniz iç malzemesini kullanabilirsiniz. Şimdi hazırladığım hamuru eşit olacak şekilde ortadan ikiye kesiyorum. Sonrasında kalan iç malzemesini her yerine gelecek şekilde yayıyorum.
iç malzemesinin tamamını hamurun üzerine koydum. Şimdi hamurun bir ucundan başlayarak rulo yapıyorum. Ve rulo yaparken de yine arada bir hamuru çekiştirerek inceltiyorum. Hamurun ucuna geldiğimde gördüğünüz gibi üzerine kapatıyorum. Ve böylelikle ilk rulomu hazırlamış oluyorum. Karşısındaki hamuru da aynı şekilde rulo yaparak hazırlıyorum. Şimdi hamurları ortadan ikiye keserek dördünü de yan yana koyuyorum. Böylelikle daha eşit keseceğiz ve böreklerimizi hazırlayacağız. Vermiş olduğum ölçüden toplamda 24 tane börek elde ediyoruz. Gördüğünüz gibi çok fazla malzeme kullanmadık. Hem yapımı basit hem de gerçekten çok da lezzetli oluyor. İster kahvaltıya, ister sahura bu pratik ve lezzetli börek tarifimi yapabilirsiniz. Hamurların tamamını keserek hazırladım. Şimdi iki ucunu sıkıca kapatıyorum. Daha sonra üzerine bastırarak böreğe son şeklini veriyorum. Yaklaşık çay tabağı büyüklüğüne gelinceye kadar açarak sonrasında fırın kağıdı serdiğim tepsiye diziyorum. Tüm hamur bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Bir diğer taraftan fırınımı 200 derece alt üst ayarı açarak ısıtıyorum. Böreğimi hazırladıktan sonra sıcak fırına koyacağım. Vermiş olduğum ölçüden toplamda 2 tepsi börek elde ediyoruz. Börekleri tepsiye dizerken biraz aralıklı olacak şekilde dizin. Böylelikle pişme esnasında birbirine yapışmayacaktır. Böreklerimin tamamını hazırlayarak tepsiye dizdim. Bu da ikinci tepsim. Böreklerin üzerine sürmek için 2 adet yumurta sarısı kullanıyorum. Güzelce çırparak hazırladım ve fırça yardımıyla üzerlerine sürüyorum. Yumurta sarısı sürdükten sonra son olarak üzerine kavrulmuş susam serpiyorum. Dilerseniz çörek otu da serpebilirsiniz. Tepsim artık hazır. Şimdi önceden ısıtılmış 200 derecelik alt üst ayarlı fırına koyarak pişiriyorum. Aynı şekilde ikinci tepsiye de yumurta sarısı sürerek hazırlıyorum. Sonrasında üzerine kavrulmuş susam serpiyorum. İlk tepsi piştikten sonra aynı şekilde ikinci tepsiyi de 200 derecelik alt üst ayarlı fırına koyarak pişiriyorum. 25 dakikanın sonunda pişen böreği fırından çıkartıyorum ve ilk sıcağının gitmesini bekliyorum. Çıtır çıtır harika böreğim artık servis için hazır. Sizlere bir de doku testi yapmak istiyorum. İsterseniz bu böreklerden bolca yaparak buzluğa da kaldırabilirsiniz. Yiyeceğiniz zaman buzluktan çıkarıp çözülmesini bekledikten sonra ısıtıp afiyetle tüketebilirsiniz. Böreğin katları tek tek sayılıyor. Gerçekten çok da lezzetli oldu. İnşallah sizler de tarifimi denediğinizde memnun kalacaksınız. İkinci tepsim de pişti ve fırından çıkarttım. Sizler bu güzel börek tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım.
Bugünlük de yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.